8'de Sağlık Tüm Hızıyla devam ediyor. Bugün program konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk, tekrardan. teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? Bizler de sizleri gördük, daha iyi olduk. Teşekkürler. Hocam, bu saç ekimiyle ilgili tabii ki konumuz sizin uzmanlık alanınız olan saç ekimi. Saç ekimiyle ilgili bugünkü konumuz ekip işi midir? Tek başına mı yapılır? Saç ekimiyle ilgili siz hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Şimdi şöyle, saç ekimi sonuçta bir sanatsal bir faaliyet. Yani tıpkı resim yapmak gibi, heykel yapmak gibi sanatsal bir faaliyet. Sanatsal bir faaliyeti eğer bir ekip yapıyorsa bir ekip yapması lazım. Ama sanatsal faaliyeti bir kişi yapması gerekiyorsa bir kişi yapacak. Benim kendi inancıma göre, kendi düşünceme göre bu yine sadece beni bağlar. Saç ekimini bir kişi düşünecek, bir kişi hayal edecek, bir kişi planlayacak ve merkezinde kendisi olup kendisi yapacak. Ama muhakkak ki etrafında onu asiste eden, o çıkarttığı grefleri dizecek, sayılarını belirleyecek, çıkarttığınız grefleri önünüze koyacak. Ekerken mutlaka bir ekip etrafınızda olacak. En az 3-4 tane size yardım eden olacak ama bu yardım edenler hiçbir şekilde hastaya herhangi bir uygulama yapmayacaklar. Ben öyle düşünüyorum. Kökleri söken el o açılara da kasapsız açılara alışıyor. Aynı açıyla kanalları açacak. Artı o grefleri sökerken o greflerin hangi derinlikten kanlanması olduğunu bilen el o derinliğe uygun o kanlanmanın bulunduğu bir alana göre ekim yapacak. Artı o grefleri söken el bence o grefleri o el ekmeli. Çünkü onların kıymetini ancak o el bilir. O nedenle ben kendim öyle yapıyorum. Bu sadece beni bağlar. Saç ekimi sırasında alımı da ben yapıyorum. Kanları da ben açıyorum. Ekimi de kendim yapıyorum. Ama ben bunu bir sanat gibi görüyorum. Resim yapmak gibi, kendimi bir sanatçı gibi görüyorum. O yüzden ben bunu hiç hastamı kimseye emanet etmek istemiyorum. Ama günümüzde öyle değil. Genellikle meslektaşlarımız ya saçları söküyor ya da kanalları açıyor. Geri kalan kısmı tıpkı sanayi gibi, sanayi devrimi gibi. Aslında saç ekiminde de sanayi devrimi olmuş. Alıyorsun birisine sökmeyi öğretiyorsun. Sadece sökmeyi bilsin. Onu yaptırıyorsun. Birine kanal açmayı öğretiyorsun. Sadece kanal açıyor. Birisine ekmeği öğretiyorsunuz. Onlar da saç ekimi yapıyor. Bana biraz şey geliyor, bu pek sağlıklı değil. Çünkü hiçbir zaman bir sağlık uygulanması bir sanayi üretimi gibi böyle tekstil gibi bakılacak bir iş değil. Böyle bakıldığında işte saçma sapan işler ortaya çıkıyor ve sadece saç ekimi hastası mağdur olmuyor. Bütün sağlık kirleniyor. Bunda da sizin farkınız gerçi. Ben öyle düşünüyorum. Bu sadece beni bağlar. Yani bu doğrudur demiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Hocam kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani ben de yaşıyorum. Yani düşünün saçı alan yani söken kişi yanlış yaptı. O ekimden sonraki sonucun umurunda değil. Eken kişi grefleri kötü tuttu ya da köklere yanlış dokundu. O onun umurunda değil. Kanalı açan kişi gene aynı şekilde kafasına göre yapıyor. İşte transvers mi açayım, lateral mi açayım, düz mü açayım? Ne demek istediğiniz mi hocam? Açıları, her şey birbirinden farklı ve sonuçta komik sonuçlar. Bir taraf farklı, bir taraf farklı. Sağlık bir ticaret değil sevgili hocam. Sağlığa bir ticaret gibi bakarsanız, yani ben diyorsunuz ki çok ameliyat yapayım, 10 tane 15 tane ameliyat yapayım derseniz, işte o zaman fabrikasyon çalışmaya başlıyorsunuz. Bu saklamıyorum, yıllar önce aynı hatayı bizler de yaptık. Bir günde 5-6 vaka yaptık ya da 10 tane vaka yaptık. Evet, belki çok para kazandık ama 10 vakanın 8'i kötü, 2'si iyi oldu. Böyle değil. Sonuçta eğer 10 tane hasta yapmışsanız onu da iyi olacak, onu da mutlu olacak. Eğer ki operasyonu siz yerine başka birileri sırf para kazanmak için, yaptığı sayıya göre senden para almak için o işi yapıyorsa o hastayı önemsemiyor onlar. Çünkü muhatap hekim olarak sen aldın hastayı, hastaya sen görüştün ama operasyonu başkası yapıyor. O yapan hiçbir sorumluluğu, yasal sorumluluğu da yok. Çünkü hesabı doktora verecek. O yüzden o hekime yardım yaptığını ya da hekimin yaptığı işi yapan insanlar o işe meta gözüyle bakarlar ve o zaman da gerçekten farklı sonuçlar ortaya çıkarır. Hocam peki saç ekimi saç kesilmeden yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir ama ne kadar sağlıklı bu tartışma konusu. Buna long hair saç ekimi deniyor. Şimdi buna iki açıdan bakmak lazım. Diyelim ki hani komplikasyonlarını alırken yapılan hatalar, ekilirken yapılan hatalar veyahut da kayıpları göz ardı ederek şöyle düşünelim. Diyelim ki bir şahıs size geldi. Evet, saçlarını donör sahadan uzun çıkarttınız ve onları uzun olacak şekilde ektiniz. Birincisi bunlar 15 gün zaten dökülecek.
Yani 15 günlük bir kazanım için mi bunu yapıyorsunuz? Bana çok fiyat performans açısından çok mantıklı gelmiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi, uzun saç ekimi yaptığınızda, long hair kullandığınızda saçı yıkamada da sorun yaşıyorsunuz. Yani normal keserek yaptığımız saç ekimlerindeki gibi bunu yıkayamazsınız. Bunu yıkama şekli biraz daha farklıdır. Orada biraz sıkıntı yaşayacaksınız. Bunu hastaya bırakamayacaksınız. Mümkünse bunu kendiniz yapacaksınız. Artı bunun yanında uzun saç ekiminin en büyük sıkıntısı şu: toplama sırasında yaşadığımız sıkıntılar. Sonuçta saçı çıkartırken saçının ciltten çıktığı açıyı görmek istersiniz ki ona paralel bir lümenli bir punchla girip onu çıkaracaksınız. Eğer siz o ciltten çıktığı açıyı doğru görmezseniz, doğru bilmezseniz körlemesine o kökü çıkaracaksınız. Körlemesine çıkarmaya çalışırken açıyı görmeden çıkarmaya çalıştığınızda birincisi çıkartmaya çalışırsanız kökü öldürebilirsiniz, oraya değebilirsiniz. Köke değmemeniz lazım. Artı sağında var olan ya da solunda var olan başka bir köke değip onu da öldürebilirsiniz. O nedenle uzun saç ekiminde, long hair saç ekiminde donör sağda çok ciddi tahribat yapıp var olan saçlara zarar verebiliyorsunuz. Yani siz 3000 tane greft toplarken 3000 tane kök de öldürebilirsiniz sevgili hocam. O nedenle ben büyük alan olmadığı müddetçe, büyük alan olduğu müddetçe veyahut da ekeceğiniz alan çok küçük, açık bir alan olmadığı müddetçe kesinlikle ben long hair saç ekimini kendi açımdan yapmıyorum. Hastamız geldi, örneğin 100 tane greftiye ihtiyacı var, bir yanık izi vardır. O zaman yapalım, sorun yok. Çünkü ense bölgesinden çok daha rahat, küçük alanlar belki oradan 100 tane greft heba etmeyi göze alarak bunu yapabiliriz. Çünkü çok bir rakam değil, 100 greft çok ciddi bir rakam değil. Ama eğer ki hastamızın ihtiyacı çok fazlaysa o zaman uzun saç ekimi hem kayıp açısından sıkıntı olacak, hem zaman açısından sıkıntı olacak, hem de fiyat performans açısından çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Hocam peki arkadaki alanı kestiniz Evet. ama ekeceğiniz alanı kesmeden yapabilir misiniz? Hocam aynı mantık. Sonuçta kesmeden yapmak için 2 tane metot var. Bir tanesi bunu çoğu pen dediğimiz kalemle yapabilirsiniz. Ama kalemle yaptığınızda yaşayacağınız takım sıkıntılar var. Ya da kanal açarak oraya yerleştirebilirsiniz. Her iki durumda açacağınız, yapacağınız uygulama saç olan alandaki saçlara zarar vermediğinde çok yüksektir. Çünkü aynı mantık, siz yerleştireceğiniz saçı bir kanal açıp yerleştirecekseniz o kanalı açarken etrafındaki, sağındaki ve solundaki var olan saçların ciltten çıkacağı sizin görmüyorsunuz. Çünkü onu hayal de edemezsiniz. Çünkü uzun saç olmasına bağlı sağa ya da sola eğiliyor. O eğilmeye bağlı açıyı göremeyeceksiniz. Kanal açarken sağdaki ya da soldaki saçı öldürebileceksiniz. Hocam kadınlarda peki? Hocam kadınlarda Ekim aynı, yaparken onlarda ne yapıyor? Yine şöyle- aynı mantık mı hocam? Aynı mantık, hiç fark etmiyor sevgili hocam. Hiç değişmez. Saçlardan vazgeçeceğiz. Ya aklın Yeni yolu bir saç. aslında hocam. Kesinlikle bu konuyu marketing haline getirip işte biz saçı kesmeden ekiyoruz ya da işte şu şekilde yapıyoruz, bu şekilde yapıyoruz. Yapılabiliyor. Hocam ama bunların doğru olmadığı net yani. Performans, fiyat Çok performans sağlıklı değil ama var. yine de açık bir alan var. Çektiğiniz işte dönemdeki ayırdığınız vakit var, harcadığınız maddi taraf var. Çünkü şu var, en çok başvuran hastalarımız zaten o difüz saç dökülmesinde yapmıyor saç ekimi. Genellikle saç ekimi için başvuran hastalarda erkek tipi olan, yani androgenetik olan saç çizgisini feminen kadın tipi saç çizgisini değiştirmek için başvuruyor hastalarımız. Yani hilali ters çevirmek gibi bir operasyon. Bu operasyonu yaparken aslında saç olmayan bir alanda ekim yaptığımız için saçları gerçekten kesmiyoruz. Ama topladığımız alanda eğer az ihtiyacı varsa yine kesmeden yapabilirsiniz. Ama ne yapıyoruz? Böyle pencere gibi böyle merdiven şeklinde küçük küçük alanlara taş ederek hiç belli olmayacak şekilde o kısımlardan saçları toplayarak ihtiyacı olan açık alana hiç saçları kesmeden yapabiliyoruz. Ama bu çok fazla ihtiyaç olması şartıyla. Yine de en çok verimi alacağımız taraf sizin öneriniz kesilerek Tabii yapılması diye düşünüyoruz. Peki hocam, ya çok aslında herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi. Acı, ağrı var mı bu operasyon sırasında? Şimdi şöyle, saç anestezi dediğimiz şeyde 3 değişik anestezi var. Bir tanesi lokal anestezi, bir tanesi sedasyon anestezi, bir de genel anestezi. Ben, gene beni bağlar bu söylediğim, saç ekimi operasyonu için genel anestezi riski almaya değmez diye düşünüyorum. Çünkü genel anestezinin riski saç ekimimizden kat kat daha fazladır. Yani sebebi de şu, saç ekimi böyle basit
çok kısa sürede yapılan bir operasyon değil de düşünün ki bir hasta 6-8 saat genel anestezi verdiğiniz için çok ciddi, çok büyük bir risk. O yüzden genel anestezi direkt ben eradike ediyorum. Yani onu kullanmıyorum. Bazı hastalarda özellikle böyle panik atak yaşayanlarda veyahut da ağrı eşiği çok düşük olanlarda bu tip durumlarda sedasyon anestezi yapılabiliyor. Ama bu tip durumlarda tabii ki bir anestezi uzmanı çağırıyoruz. Anestezi uzmanı geliyor. Hastaya böyle ilk o iğneleri yapacağımız dönemde bir 10-15 dakikalık hafif bir sedasyon veriyor. Zaten o iğneleri yaptıktan sonra, lokal anestezi yaptıktan sonra hasta bir şey duymuyor. Bunu yaklaşık 3 ya da 4 kere yapıyoruz bir operasyon. Birincisi sökerken birinci kısımda bir yarısını, ondan sonra ikinci yarısını sökerken o kısımda yapıyoruz. Bir de ekim sırasında lokal anestezi yapmadan 3 kere sedasyona ihtiyaç duyabiliyoruz. Bazen ender olarak ameliyatın son kısımlarında hasta tekrar ağrı hissedebiliyor. Tekrar hafif bir lokal anestezi yapmak gerekebiliyor. Maksimum 4 kere bir sedasyon anestezi yapılıyor. Ama bu nasıl? Yaklaşık 100 tane hasta başvurur. Sedasyon yaptığımız 2 ya da 3 tane hastadır. Çok fazla değil. En güvenlisi lokal anestezi ile yapmaktır. Ama lokal anestezi sırasında eğer ki hasta ağrıya eşiği çok düşükse ya da iğnede çok rahatsız oluyorsa önce soğuk sprey sıkıyoruz. Dokuyu biraz soğutuyoruz ve ondan sonra o iğneleri yapıyoruz. O zaman da ağrı genellikle hasta duymuyor. Yani şimdiye kadar ben binlerce ameliyat yaptık. Canım çok yandı, artık dayanamıyorum diyen hasta pek rastlamadım. Olabildiğince konforlu hale Tabii, getiriyorsunuz konforlu, rahat, zaten tabii. hastalar için. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bugün program konuğumuz Doktor Nedim Ardıç'tı. Kendisine verdiği bilgiler için tekrardan teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.